Pakistan'la çatışan Hindistan, havada ağır darbe aldı. Düşürülen 5 jetten 3'ünün Fransa'dan alınan Rafale olduğu ortaya çıktı. Çin üretimi J-10C savaş uçaklarını ve PL-15 füzelerini kullanan Pakistan, İsrail yapımı Harop adlı SİHA'ların da 29'unu düşürdü. Hindistan'ın 7 Mayıs gecesi Pakistan'a düzenlediği hava saldırısının ardından nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Çin yapımı füzeler ve savaş uçaklarını kullanan Pakistan'ın, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ağır darbe vurduğu ortaya çıktı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Çin yapımı J-10C uçaklarıyla 5 Hint savaş uçağını düşürdüklerini, bunlardan 3'ünün Fransız üretimi Rafale modeli olduğunu söyledi. CNN'e konuşan bir Fransız yetkili de en az bir Rafale'in oyun dışı kaldığını kabul etti. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde uçağın ihraç modeli olan J-10C'den 20 adet bulunuyor. 2019-2023 yılları arasında Pakistan'ın savunma ithalatının %82'si Çin'den yapılmıştı. Öte yandan J-10C'yi üreten Avik Chengdu Aircraft şirketinin hisseleri önceki gün %20 değer kazandı. Rafale'in üreticisi Dassault Aviation hisseleri ise aynı gün %6 oranında düştü. Hindistan medyası J-10C'lerde kullanılan PL-15 füzelerinin kalıntılarının ülkenin Pencap eyaletinde bulunduğunu bildirdi. PL-15 füzeleri sesten 5 kat hızlı hareket edebiliyor. Pakistan ordusu, Hindistan'a ait 29 adet kamikaze Harop silahlı insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. SİHA'ların düşürüldüğü noktaların arasında başkent İslamabad'a 15 kilometre mesafedeki Rajalpindi kentinin de bulunduğu öğrenildi. İsrail yapımı olan SİHA'ların enkazları ülke genelinde toplanıyor. CNN International'a konuşan üst düzey bir Pakistanlı güvenlik kaynağı, toplam 125 savaş uçağının karşı karşıya geldiğini belirtti. Kaynağa göre, bu, havacılık tarihinde bu şekilde yaşanan en büyük ve uzun süreli karşı karşıya gelişlerden biri oldu. Çin'in Chengdu Hava Aracı Sanayi Grubu tarafından tasarlanan ve üretilen J-10 uçakları, tek motorlu ve çok amaçlı savaş jeti olarak kullanılıyor. Çin Hava Kuvvetleri'nde 2003'ten itibaren kullanılmaya başlanan 4. nesil savaş uçağının gelişmiş versiyonu J-10C, daha iyi motor ve elektronik taramalı aktif dizin radarı ile geliştirildiği 4,5 nesil savaş uçağı olarak adlandırılıyor. J-10C savaş uçaklarında kullanılan PL-15 füzeleri, katı yakıtla çalışan ikili itişli roket motorunu kullanıyor. 300 kilometre menzilde sesten 5 kat hızlı hareket edebilen füzeler, ISR radarlarıyla yönlendiriliyor. İhraç versiyonu olan PL-15 füzeleri ise daha zayıf motora ve daha düşük menzile sahip. J-10C savaş uçakları, Çin dışında yalnızca Pakistan tarafından kullanılıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri, 2020'de uçağın ihraç modeli olan J-10C'den 36 adet, PL-15 füzelerinden ise 250 adet sipariş verdi. Pakistan'ın sipariş ettiği uçaklardan ilk 6'sı 2022'de teslim edilirken bugüne dek 20 uçak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. Pakistan dışında Mısır'ın da J-10C savaş uçaklarıyla ilgilendiği, Özbekistan'ın ise hava kuvvetlerini yenileme planı kapsamında Rafale ile J-10C uçakları arasında seçim yapma aşamasında olduğu bildirilmişti. Fransa'nın üretime geçtikten sonraki 10 yılda birçok ülkeyle satış müzakereleri yürütmesine rağmen ihraç etmeyi başaramadığı Rafale tipi savaş uçaklarını, önce Mısır ve Katar'a, ardından da Hindistan'a kısa sürede satışı, savunma ve havacılık sektörünü hareketlendirdi. Fransız havacılık teknolojileri devi, Dassault Aviation'ın ürettiği ve 2004 yılından itibaren Fransa yönetiminin satışı için büyük çabalar gösterdiği Rafale uçaklarının 2 yıl içerisinde 3 ayrı ülkeye satışının başarılması, Fransa açısından bir dönüm noktası. 2004'ten itibaren, İsviçre, Hollanda, Güney Kore, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Brezilya ile satış için görüşmeler gerçekleştirilmiş fakat başarılı olunamamıştı. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande dönemlerini kapsayan bu uzun bekleyiş, seri şekilde ticari başarısızlıklarla sonuçlanmış, Rafale'lerin Fransa'daki adı satılamayan uçak olarak kayda geçmişti.
Savunma sanayi uzmanı Jean-Dominique Merchet, Fransa'nın uzun yıllar gösterdiği çabalara rağmen Rafale uçaklarını satmayı başaramayışını, uçakların veya teknolojisinin eksikliği olarak görmüyor. Merchet, yapılan görüşmeler sonrasında hem Sarkozy, hem de Hollande satışta sona yaklaşıldığını, imzaların atılma aşamasına gelindiğini açıklamışlardı. Fakat ne Brezilya, ne de Singapur Rafale'leri almadı. Bu durum aslında diplomatik bir hakarettir yorumunu yapıyor. Mısır, Fransa'nın Rafale'lerin satışı konusunda ilk başarı kazandığı ülkeydi. 3 Temmuz 2013'teki darbe ile yönetime el koyan Abdülfettah Sisi, kısa süre sonra Fransa'nın kapısını çalarak savaş uçaklarına talip olduğunu açıkladı. Fransız gazetelerinde gurur ve tezat başlıklarıyla duyurulan satış ile Fransa Rafale savaş uçaklarını, hizmete girdiği 2004 yılından sonra ilk kez bir ülkeye satmayı başarmıştı. Şubat 2015'te Kahire'de imzalanan sözleşme ile 24 adet Rafale'i 5,3 milyar avro bedelle satarken, sözleşmedeki bir ayrıntı dikkat çekiyordu. Satış bedelinin yarısı Fransız bankalarından sağlanmıştı ve kefalet sözleşmesi gereği, ödeme gerçekleştirilmezse kapısı çalınacak olan Fransız hazinesi olacaktı. 4 Temmuz 1986'da ilk test uçuşunu gerçekleştiren Rafale'ler aslında kendinden önceki Mirage serisinin geliştirilmiş hali. Fransız havacılık endüstrisinin duayeni Marcel Dassault'un ölümünden 3 ay sonra gerçekleşen test uçuşuyla başlayan serüven, aslında 1966'da Mirage F1 ve 1978 Mirage 2000 modellerinin test sürüşünün devamıydı. 2015 yılına kadar süren satış başarısızlıklarıyla endişeli bir yol izledi. Çift reaktöre sahip Rafale'ler karadan ve savaş gemisinden havalanabiliyor. Aslında Rafale savaş uçaklarının en önemli farklılığı da burada. Hava savunma, önleme, keşif, kara ve denizde nokta atışları, nükleer bomba taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip Rafale uçağı, ağırlığının 1,5 katı yük taşıyabiliyor. 15,3 metre uzunluğundaki uçağın kanat genişliği 10,9 metre, yüksekliği ise 5,3 metre. Uçağın tek ve 2 kişilik versiyonları bulunuyor. Saatte 2200 km hızda uçabilen Rafale'ler, 400 metrelik bir mesafede havalanabiliyor. Rafale'lerin bir başka özelliği ise Amerikan savaş gemilerinden havalanabilen tek yabancı savaş uçağı olması. Yeni nesil M88 motoruyla uçan Rafale'ler, Fransız Hava Kuvvetleri'nin 2040 yılına kadar kullanacağı savaş uçağı olarak belirlendi. 2004 yılında Fransız donanmasında kullanılmaya başlanan Rafale'ler, 2006 yılında Hava Kuvvetleri filosuna katıldı. Fransız ordusunun Afganistan, Libya, Mali, Irak ve Suriye operasyonlarında kullanılan Rafale, savaş uçaklarından Haziran 2016 itibariyle 152 adet üretildi. Fransız havacılık ve savunma devi Dassault Aviation, bu yıl sektördeki 100. yılını tamamladı. Sivil ve askeri alanda hizmet veren 8.000 uçak üreten şirket, özel kullanımlı Falcon jetleri ve askeri amaçlı drone araçları da üretiyor.